Müzeler, kazılarda veya tarihi yerlerde bulunan yapıtların, sanata ve bilime dair nesnelerin sergilendiği ve korunduğu alanlardır. Kendimize yeni keşifler, bilgiler katarken aynı zamanda eserlerin yapıldığı dönemlere yolculuk yapabileceğimiz, detayları düşündükçe ufkumuzun genişlediğini hissettiğimiz yerlerdir. Oldukça geniş bir ilgi alanına sahip olan müzelerde, aklınıza hiç gelmeyecek şeylerin bile sergilendiğini görebilirsiniz. Hatta dünyada öyle müzeler var ki, bunun da müzesi mi olur diyeceğimiz birçok yer mevcut. Bu videoda bahsedeceğim müzeler, ürkütücü, mide bulandırıcı, bir o kadar da garip gelebilir. İşte müze gezmeyi sevmeyenlerin bile ilgisini çekebilecek 10 müze. Daha önce hiç Parazit Müzesi gezdiniz mi? Tokyo'ya gitmediyseniz bu biraz imkansız görünüyor. Çünkü bu müze, dünyada parazitlerin sergilendiği tek müze olma özelliğine sahip. Müze, 1953 yılında Dr. Satoru Kamagei tarafından parazitlerin çeşitliliği ve yaşam döngüleri konusunda bilgi vermek amacıyla kuruldu. Aynı zamanda bir araştırma kütüphanesi olan bu müzede 300'ü sergilenen 60.000 parazit örneği, çok sayıda makale ve kitap bulunuyor. Müzenin zemin katında ülkenin hangi bölgelerinde hangi parazitlerin bulunduğunu gösteren bir haritada mevcut. Müzeyi gezdikten sonra hangi bölgeleri gezmek isteyeceğiniz size kalmış. Ayrıca cam kutularda hayvanları enfekte ettiği bilinen çeşitli parazit ırklarını yakından görebilirsiniz. Bu müze bazıları için mide bulandırıcı gibi gelse de oldukça ilgi gören ve benzersiz bir müze olma özelliğine sahip. İzlanda'da bulunan bu müzede penis ve penise dair her şey sergileniyor. Müzede 93 tür hayvana ait 280 örnek var. 55 balina penisi, 36 fok penisi ve 118 tane kara memelilerine ait penis bulunmakta. Kim bu kadar çok penisi bir arada görmek ister diye düşünmeyin. Haftanın her günü ilginin yoğun olduğu bu müze ilk duyulduğunda insanlara oldukça ilgi çekici geliyor. Akıllara gelen ilk sorulardan birisi ise müzede insan penisi olup olmadığı. Müzede insan penisi de mevcut. Temmuz 2011'de bir bağışçıdan elde edilen penis, yanlış uygulamalar sonucunda grimsi, kahverengi bir buruşuk kütleye dönüşse de kavanozun içinde hala sergilenmekte. Müze, günümüzde hala yeni penisler bulmaya çalışmakta ve büyümektedir. En çok ziyaret edilen müzelerden birisi olmasa da en ilginç müzeler arasındadır. Brüksel'de bulunan Musée de la Médecine Müzesi aynı zamanda bir tıp müzesidir. Tıpla ilgilenenlerin oldukça dikkatini çeken bir müze olsa da hassas midesi olanların gitmeden önce bir kez daha düşünmeleri gereken müzeler arasındadır. Böyle olmasının sebebi, müzede çeşitli hastalıklara yakalananların vücutlarındaki değişimlerin en ince detayına kadar anatomik modellerle sergileniyor olmasıdır. Her ne kadar tıp öğrencileri için görsel açıdan oldukça faydalı olsa da görecekleriniz midenizi bulandırabilir. Anatomik insan modelleri wax'la yapılmıştır ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar için özel bir alan ayrılmıştır. Bazıları için rahatsız edici olsa da içerik açısından oldukça ilginç ve öğretici bir müzedir. Türkiye sınırları içerisinde Avanos'ta bulunan bu müzenin ilginç bir hikayesi var. Müze olmadan önce burası Galip Körükçü adında birisinin işlettiği çömlekçi dükkanıydı. Galip Körükçü, 35 sene önce bir Fransız hanımdan çok etkilenmiş. Ancak 3 ay süren bu aşk, hanımefendinin Fransa'ya dönmesiyle yarım kalmıştır. Körükçü, üzüntüsünü derinden yaşarken hanımefendiden bir tutam saç ister ve onu atölyesinin duvarına asar. Daha sonra duvardaki saçın hikayesini dinleyen her kadın, etkilenerek saçlarından bir tutamı Galip Körükçü'ye bırakır. Böylelikle dev bir saç koleksiyonu oluşur. Yaklaşık 16.000 saç örneği vardır. Aynı zamanda Guinness Rekorlar kitabına da girmiştir. Bu hikayeden etkilenip saçını bırakanlar arasında Muazzez Ersoy, Nurgül Yeşilçay, Selda Alkor gibi ünlü isimler de vardır. Sanat eseri dendiğinde akla hep güzellik algısına uygun şeyler gelir. Ama her sanat eserinin bu algıya uygun olması gerekmez. Bazen kötü sanat eserleri de ortaya çıkar. Kötü derken de genel yargıda güzellik algısına uymayanları kastediyorum. Bu tarz eserlerin sergilendiği bir müze olan Kötü Sanatlar Müzesi Boston'da bulunmaktadır. Kim bilir belki de gezerken içlerinden bazıları hoşunuza bile gidebilir. Fakat genel anlamda çok severek gezilen bir müze değildir. Bu müzede kötü sergilenen 600'e yakın parça mevcuttur. Hatta yeterince kötü olmadıkları için koleksiyona alınmayan parçalar bile vardır. Müzeye gelen ilgiden dolayı kötü sanat meraklılarının da olduğunu söyleyebiliriz. Detay olarak protokol gereği çocukların yaptığı eserler müzede sergilenmiyor. Çünkü yaptıkları eserlerin burada sergilenmesi, o yaşlarda psikolojik olarak sorun yaşamalarına neden olabileceği düşünülüyor. Ayrıca henüz tecrübesiz olduklarından, ileride harika bir sanatçı olabileceklerini de düşünen müze yöneticileri böyle bir karar almışlar.
Bir kumaş düşünün. Birbirinden kaliteli kıyafetler, mobilyalar yapmak için kullanılıyor. Giyim ve ev tekstil modasının en kalitelileri arasında sayılıyor. Bahsettiğim kumaş çoğumuzun da bildiği kadife. İşte Los Angeles'ta bulunan Velveteria Müzesi'nin her köşesinde bulunan eşyalar kadifeden yapılmış. Velveteria Müzesi'nin ilgi alanı tekstil ve özellikle kadife olan kişiler için çok ilgi çekici bir yer. Kadifenin kullanım alanı geniş olduğu için bu müze genel anlamda biraz düzensiz. Her türlü eşya olduğu için oldukça sıkışık ve karışık. Ama aynı zamanda güzel dokulu, şık ve ilginç bir müze olma özelliğini de içinde barındırıyor. Meksika'da bulunan bu müzede ise mumyalar sergileniyor. Bal mumundan yapılan sahte mumyalar değil, bildiğimiz gerçek insanlardan yapılan mumyaların sergilenmesi bazıları için ürkütücü olurken aynı zamanda oldukça ilginç ve ilgi çeken bir müze olma özelliğine sahip. 1883'teki kolera salgınından sonra ölen insanların mezar paralarının ödenmemesi yüzünden gömülemediler ve cesetleri mumyalanarak sergilenmeye başlandı. 100'den fazla mumyanın olduğu bu müze oldukça turist çekse de Meksika'nın tartışmalı yerlerinden bir tanesi. Böyle bir müzenin etik olmadığına inanan büyük bir kitle varken normal olduğunu düşünenler de mevcut. İngiltere'de bulunan bir müze olan Notting Hill'de çocukluğumuzdan, gençliğimizden ya da daha çok eskilerden esintiler bulabiliriz. 1890'dan beri birçok markanın orijinal ürünlerinin paketlerine ev sahipliği yapmakta. Özellikle pazarlamayla ilgilenenlerin gözdesi olan müze, bir markanın reklamında ürünün görüntüsü önemlidir kuralını canlı bir şekilde yaşatıyor. Aynı zamanda markaların zamanla kendini nasıl geliştirip değiştirdiğini en iyi görebilecekleri yerlerden birisi olma özelliğine de sahip. 12.000 ürüne sahip bu müzenin ürün yelpazesi de oldukça geniş. Müzenin kurucuları J.D. Halley ve Catherine Schultz'dur. Müzenin kuruluş hikayesinde ikilinin ilginç bir hobisi yatıyor. İlgilendikleri seri katillerle iletişime geçen ikili, yılda 1-2 kez bu katillerin kullandıkları aletleri özel bir gösteride sergiliyorlardı. Oldukça ilginç ve bir o kadar ürkütücü olan bu hobileri birkaç yıl süren sergilerden sonra 1995 yılında koleksiyon yapmalarına neden oldu ve birçok malzeme ile müze haline getirildi. İlk olarak da San Diego'da bina sahiplerinin şehrin ilk morgu olduğunu iddia ettiği bir binada kuruldu. İntihar ve cinayet aletleri, tabutlar gibi ölümle ilgili her şeyin olduğu bu müzeyi sadece yetişkinlerin dolaşması öneriliyor. Müzenin hedefi ise insanları hayatta olmaktan mutlu etmektir diye belirtiliyor. Ölüm kokan bu müzede hedefin bu olduğuna inanmak biraz zor. St. Joseph Hastanesi'nin zemininde yer alan bu müze, cerrahi aletler, tedavi ekipmanları, üniformalar, notlar ve hastaların büyüleyici sanat eserleriyle birlikte hastanenin 130 yıllık geçmişini de barındırıyor. Elektroşok ve lobotomi gibi oldukça korkunç yöntemler cansız mankenlerle sergileniyor. Geçmişte psikiyatri adına gerçekten insanlık dışı yöntemler uygulanmıştır. Ve bunlar gidip bir müzede herkesin görmek isteyeceği şeyler kesinlikle değildir. Müzede akıl hastası bir kadının midesinden çıkarılmış vidalar, iğneler ve tırnakların da dahil olduğu 1446 parça birleştirilerek ortaya çıkan bir sanat eseri de sergilenmektedir. Akıl sağlığınızın sınırlarını zorlamak istiyorsanız bu müzeye de bir göz atabilirsiniz.